Merhabalar herkese. Bugün haziran öreceğiz. Doğal rattan iplerden değil, kağıt ip kullanacağız. Çünkü bu daha uygun fiyatlı oluyor. Öncelikle bir çerçeveye ihtiyacımız var ve çivi çakıyoruz. Ben yaklaşık 1,5 santim boşluk bıraktım. Şimdi en köşenin bir yanından ipi bağlıyoruz. Karşısındaki çiviye doluyoruz tekrar. Bu gösterdiğim şekilde sıralar halinde ipi gereceğiz. Bunda önemli olan şey ipin çok gergin olmaması. Biraz gevşek bırakacağız ki diğer ipler geldikçe, çünkü çok geriliyor ve örmesi zor oluyor. Ben daha önce küçük bir çalışma yapmıştım bununla ilgili ama bu kadar büyüğünü ilk defa yapıyorum. Hep beraber deneyimleyeceğiz. Yapabildiklerimi ya da yapamadıklarımı göstereceğim. Sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde hızlandırarak bir sırayı tamamlıyoruz. Evet, ilk sırayı yaptık. Biraz gevşek kaldı gördüğünüz gibi. Şimdi diğer sırayı yapacağız. Bence en zor kısmı, en sevimsiz kısmı bu. Çünkü sürekli düzeltmem gerekiyor ipleri. Köşedeki çiviyi boş bırakıp yandakinden başlıyoruz. İpleri bir alt bir üst, bir üstten geçirerek orada bir kare oluşturacağız. Bu şekilde kolaylıkla şu anda ipleri geçiriyorum. Az önceki gibi ipi bütün olarak kullanamıyorum. Bu aşamada birkaç boy kesip o şekilde yapıyorum. Bu şekilde kareler oluşturacağız. Bu kağıt ipi kullanmamın sebebi de diğer rattan iplerin çok fazla pahalı olması. Bu ebatta doğal bambu rattan ipten yapılan işler bayağı pahalıya geliyor. Yani haziran almaya kalksanız doğal olarak 600 liradan başlıyor en uygunu, internet üzerinde baktığım fiyatlara göre. Kediler de yalnız bırakmıyorlar beni. Bir şey yaparken meraklı ne yapıyor diye bakıyorlar. Bunun üzerinde yatmak da hoşlarına gitti. Aslında öyle bir şey de yapabiliriz ilerleyen zamanlarda.
Bu şekilde ipleri sürekli kaydırmam gerekiyor. Düz olması için zorluğu o. Bu aşamada biraz hızlandıracağım burayı. Evet, biraz düzelttim yine şeklini. Bu şekilde karelere ihtiyacımız var çünkü. Şimdi tek tek iple uğraşmaktansa böyle bir çubuğa bantladım ipi. Bir de o şekilde deneyeceğim. Daha hızlı olacağını düşünüyorum. Nasıl pratik yapabileceğimi de tabii düşünüyorum bu aşamada. Böylesi kolay oldu. Sadece çekerken ip kopmasın diye biraz daha hani o ipin olduğu bantlı kısmı tutarsak bir şey olmuyor. Gayet kolay geçiyor. Yani iğne de kullanılabilirdi ama bu daha kolay geldi bana şu anda. Belki de ucu delinebilirdi. İğne gibi de kullanılabilirdi. Öyle de olabilir. Bir dahaki yaptığımızda onu da deneriz. Çerçeveyi ters çeviriyorum. Çok büyük olduğu için yetişmekte güçlük çekiyorum diğer tarafa çünkü. Bu şekilde ipi hep yaklaştırmam gerekti. Buradaki güçlük ipi geçirmekte değil ama hani düzeltmeye çalışmakta sürekli. Bu kareleri elde etmek için biraz düzgün olması lazım. Onu düzeltmek biraz zaman aldı. Burada o çubuk da geçmediği için tığ yardımıyla geçirmeye çalışıyorum. İpin ucuna da ufak bir kağıt bant koydum. Ayrılmasın diye. Daha dik ve tok dursun diye. Bu ikinci bölümü de bu şekilde tamamlıyorum. Tabii bizim salçamız müsaade ederse. Böyle kareler elde ediyoruz. Şimdi 3. bölüme geçtik haziran örerken. Ama bu iğneler bayağı canımı acıttı. Parmaklara değince. Bu şekilde buradan kenarından başlayıp böyle bu kısmı örmek zor oluyor. Bu şekilde zor oluyor. Tığla her seferinde daha önce yaptığımın yanlarına delikler açmıştım. Bir kapağın yanlarına delikler açmıştım. Bu şekilde alttan ipi verdiğim zaman daha kolay oldu ama bunun güçlüğü de çerçevenin çok büyük olması. Bunu örerken ipi çıkardığımız yerden
üste ve sola, üste ve sola gidip çapraz bir ip geriyoruz karelerin içine. İpi çıkarıyoruz ve üstten sola geçiriyoruz. Tekrar edeyim. Tabii bu beni zorladı, dediğim gibi çerçeve çok büyük olduğu için. Şöyle bir şey deniyorum burada. Çok işime yaradı. Bir büyük boy çengelli iğneyi biraz penseyle ezip küçülttüm üst kısmını. Çünkü o karelerden geçmesi gerekiyor. Oradan iğnenin de çıkıp elime batmaması için yine bir bantladım orayı. Yani başka şekilde de yapanlar vardır profesyonel olarak ama şu anda benim nasıl kolay yaparım diye düşününce böyle bir şey aklıma geldi. Burayı da böyle yamultuyorum. O karelerden rahat geçmesi için. Bence gayet güzel oldu. Arkasından ipi geçirip yine başlıyoruz. Evet, ikinci çiviye yine bağladık ipimizi. Yine ipin çıktığı yerden üste ve sola üste ve sola. Bu mesafe uzun olduğu için sadece bir boy ip kestim. Çünkü ip biraz dolaşıyor böyle çapraz gittiğimiz için. Bu aleti yalnız çok sevdim. Çok kolay oluyor. Çok pratik oluyor. Ya normal iğneyle denedim ama bunları dönmesi çok zor. Şurada biraz hata yapmışım sanırım. Biraz yamuk geliyor. Onları birer çivi sola kaydıracağım. Daha düz gelmesi için. Eğer siz de yaparken böyle bir şey görürseniz hemen düzeltebilirsiniz köşeleri. Şimdi yine ipi bağlamadan önce geçiriyorum. Sonra ipi bağlıyorum, oraya sabitliyorum. Her seferinde yanındakinin aynısını yapıyoruz. Üste ve sola. Üste ve sola aynı şekilde. Bundan sonra yine hızlandırırım. Şeklimiz oluşmaya başladı. Her seferinde düzeltiyorum arada boşluk kalmasın diye. Yandaki nasılsa aynısını yapıyoruz. Yani matematiğini öğreniyoruz. Burası bu üçüncü aşaması hem zevkli hem de daha kolay geldi bana. Düzeltmek zorunda kalmıyoruz ipleri.
Bu bitişinde de yine aynı şekilde alıyoruz. Kedilerimiz işe dahil olmak istiyorlar. Bu aşamada başlarken düğüm atıyorum ama sonlarda atmıyorum. Çünkü zaten işin sonunda keseceğiz o ipleri. Görünmeyecekler ama burada ipi gerdirerek götürmemiz gerektiği için düğüm atıyorum. Bu küçük kalan ipleri de yine bu küçük yerlerde değerlendirmek istiyorum. Buraya oluyor, bu kenarda kalmış tam ölçemediğim iplerden, kalan iplerden buraya. Burada değerlendireceğim o ipleri. İlk yaparken köşeleri nasıl yapacağım diye biraz kafam karışmıştı ama diğer ördüğümüz desenlere bakarak onu da çıkarıyoruz. Biraz ortada nasıl geçtiyse köşede de aynı şekilde olması gerekiyor ipin. Kalan iplerden bu köşeyi de tamamlamış oldum. Daha sonra bu kalan ipleri, çünkü başka bir şeyde kullanma şansım pek yoktu. Küçük küçük ipler. Yine birkaç boy küçük mesafe olduğu için
2-3 boy keserek buraları yapabilirim ama daha geniş olan yerleri sadece tek boy ip kesip yaptım. Yine buradan aynı şekilde dönüp ters geride örüyoruz. Yandakinde nasıl geçtiyse bir alta ve sağ şeklinde. Evet, şimdi geldik haziranımızın en son aşamasına. Onda da az önce bu çizgileri sola doğru yapmıştık. Şimdi sağa doğru yapacağız. Şuraya düğümümüzü atıyoruz. Az öncekinin tam tersi dediğim için burada sola giderken üstten geçmiş. Şimdi alttan geçmem gerekiyor. Şu şekilde. Burada diğeri soldan giden alttan geçmiş. Bu sefer üstten geçireceğiz. Yine yanındakine ve üstte yapıyorum. Tam tersi oluyor. Karıştırsak da işin matematiğini öğrenmek, mantığını öğrenmek daha kolay. Burada alttan gelen üste gelmiş olacak. Bu şekilde yanındakine yine sağ ve üst şeklinde gideceğiz yani. Fazla çekmeden hafifçe çekip düzeltiyorum ipi. Yine en kenardan da sağ ve üst yapıyorum. Buraları henüz bağlamadım. Şu şekilde gelecek. Yine bir çivi atlattım. Burada ne yapmışız? Alttan geçmişiz. Kenarın buradan da altından geçiriyorum. Yanındakine sola ve aşağıya bu sefer. Şöyle baktığınız zaman bunlar hepsi sıra sıra aynı olması lazım. Hemen solundakine ve aşağıya. Çaprazların biri altta biri üstte kalacak şekilde. Şu kareler de bakın hep birbirinin üzerinde. Bu çaprazlar da birbirinin üzerinde olacak. Çaprazlarda ip döndüğü için çok uzun ip kesemiyorum. Bu küçük yerlerde 2 boy, uzun yerlerde 1 boy kesiyorum. Burada bitiyor ipimiz. Şimdilik bağlamıyorum. Daha sonra bağlayacağım. Birkaç sıra daha yapalım şurada. Başta bir düğüm atıyorum. İpi çektiğim zaman çıkmasın diye. Sonra yine başlıyoruz. Yanda nasıl yapmıştık? Aşağıdan yukarıya. Sağ yukarı, sağ yukarı gideceğiz. Bu şekilde. Yukarıya çıktık. Sağ tarafa ve yukarıya. Zaten şu şekli anlayınca o bize yol gösteriyor. Aşağıdan geçmişiz. Şurayı gösterelim. Ben kendi kendime yapıyorum. Şu aşağıdan bu sefer aşağı ve sola gideceğiz. Aşağı ve sola. Görüntü bu şekilde olacak.
Bu alet çok işime yaradı gerçekten. Daha önce ben şu cımbızı da kullanıyordum. Şöyle göstereyim. Unutmuşum yani. Dolapta bir kere yaptım demiştim ufak denemek için. Bu şekilde alttan alıp şöyle de bunu cımbız yardımıyla yapmıştım. Şimdi bu aklıma gelmedi ama daha pratik bir yol buldum. Şunu da kullanabilirdim yani. Bildiğiniz ucu makineciler mi kullanıyor acaba, dikiş makinesi falan. Herhangi bir şurası bir türlü bir cımbız. Ama bu daha çok işime yaradı. Profesyonelce yapanlar da herhalde böyle bir şey kullanmaları lazım yani. Sadece düzelene kadar çekiyorum. Bakın çok çekersem sonuçta nihayetinde kopar yani, nasıl ip bulursunuz. Fiyatına baktım, bunun 58 liraya almışım ben. O bir top ipi. Diğerinden de yarısını değil ama 1/3'ünü kullanmışımdır. Yani 80 liralık ip kullanmış oluyorum. Bir de tutkallayacağız. 20 lira da o olsa 100 liraya, onu da ölçüsünü de alacağım daha sonra. Bayağı büyük bir şey oldu dediğim gibi. Hani ben genelde Trendyol'dan alıyorum malzemeleri. PVC plastik örme haziran 500 lira, 550 lira, 75'e 1 ahşap doğal haziran 45'e 1, 570 lira. Yani bu yaptığımız öyle bir şey. Hatta çok ilginç bir şey de gördüm. Kağıt, klasik delikli craft kağıt örgü hasır haziran. Klasik delikli craft kağıt örgü haziran 60'a 1, 710 lira. Şu yaptığımız şeye 710 lira diyorlar. Çok uçuk fiyatlar. PVC'si 50'ye 45'e 1, 400 lira. PVC naylon yani. Fiyatlar çok uçuk. Yani biz bunu 100 liraya mal etmiş olduk. Bundan değişik şeyler yapacağım. Kanalı birkaç ay oldu açalı ama pek fazla video yükleyemedim. Taşınma girdi, diğer deprem olayı girdi. Morallerimiz bozuldu haliyle. Hani hiç içimden gelmedi açıkçası bir şey yapmak. Birkaç tane video çektim. Onları oğlum editleyecek. Bu 4. sanırım yedekli var. Ama tabii cesaretlendirmek için beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Hani beğenip ufacık da olsa bir yorum attığınız ya da bir herhangi bir emoji çok iyi olur. Bu videonun öne çıkmasını sağlar. Ricamdır, beğeniyorsanız unutmayalım lütfen. Beğen tuşuna basalım. Ki bu videoların da devamı gelsin. Beni de cesaretlendirin yani. İleriki günlerde çok farklı şeyler yapacağım. Şu anda biraz ev dekorasyonuna ağırlık verdim. Buradan da tekrar taşınacağız. Daha önceki videomda da söylemiştim. Kentsel dönüşümde evimiz var. Bu İstanbul'un malum sorunu. O yüzden çok da bir şeyler almak, hacimli şeyler yapmak istemiyorum şu anda. Bu videodan önce hangi sırayla yayınlanacak bilmiyorum ama 2 tane lamba yaptım. Bir tane duvar aksesuarı yaptım. Bir makrame tarzı bir şey. Makrame değil de bu ipten yapraklar oluyor ya. Bu bohem tarzı dedikleri. Onlardan yaptım. Daha çok işte ev için bir şeyler yapıyorum şu anda. Takılar da yapacağız ileride. Farklı şeyler yapacağım yani. Takip ederseniz sevinirim. Şimdi şunu bitirmek istiyorum bu akşam. Bunu bitirip bir tutkallamak istiyorum. Kurumuş haliyle son şeklini veririz. Dediğim gibi kırıyorum, böyle imkan varsa sıkıştırmaya sıkıştırıyorum. Zaten sonra düğümler söküleceği için. Şimdi birkaç boy keseceğim yine. Bu ipin PVC'si de var ama çok naylon görünecek diye çok da istemedim açıkçası. Bilmiyorum, daha sonra dener miyim? Ya bu desenleri öğrendikten sonra çok zorlanmadım. Sizin de kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Ama hani ben de daha önce bilmiyordum bunu neyden yapayım. Doğal ipi gerçekten pahalı. Hani 1 kilo almaya kalksam 1000 lira. İşte 100 gram civarı almaya kalksan 250-300 lira. 100 gramla da ne kadar ne örebilirim bilemedim. Sonuçta hani bunun işini yapmıyoruz yani, hobi olarak yapıyoruz. Bir güzellik katsın diye her şeye de çok fazla ödeme yapılmıyor. Abajurda kullandığım ipler yalnız çok iyiydi yani, ondan bakarsanız markasını falan genelde göstermeye çalışıyorum. Hani hiçbir markayla bir anlaşmam yok. Zaten daha yeniyim yani, ama memnun kaldığım ürünü de paylaşayım. Hani boşuna aramayın. Evet, ürünümüz yaklaşık 250 gram yumak halinde gönderilecektir diyor. 200 civarı, yani 250 civarı. 3 aşağı 5 yukarı bu civarda herhalde. Tam gramaj olarak
Ya 240 olur, 260 olur. Yaklaşık dediği için o şekilde söylüyorum. 350 gram gibi bir şeyden çıkmış oluyor. Neyse şunu bitirelim. Çünkü benim miniğimin uykusu gelmiş. Benim miniğimin uykusu gelmiş. Uykucuğun mu geldi anneciğim? Uykun mu geldi yavrum? Sen çok güzelsin. Paşam. Üzerinden hiç inmediler. Bayağı da sağlammış yani. Tabii tırmalamaya çalışıyorlar. Tırmalattırmıyorum ama üzerinde sürekli bu şekilde yattılar. Bunun yüksekliği de hala bakın esnek yani. Hamak gibi. Çok hoşlarına gitti. Güç bela bitirdim çünkü çok büyük. Ellerim acıdı. Bunu yaparken gerçekten zor bir işmiş. Hani biraz pahalı falan diyorum ama gerçekten zor. Yani emek vererek yapılan bir iş. Rattanı zaten pahalı bir ürün ama biz bunu böylece 100 liraya mal ettik. 60'a 80 ölçüsü var. Şimdi benim şu tutkalım vardı biliyorsunuz. İskelet tutkalı, şeffaf. Birazcık da bu Sadense'nin polimer çiçek tutkalı. Bu biraz parlaklık veriyor. O yüzden bundan da katacağım içine. Biraz da su katacağım. Akışkan olsun diye. Altını ve üstünü tutkallayacağım. Sonra da bu çerçeveden çıkarma işlemine geçeceğiz. İyice her yerine sürüyorum. Şu şekilde tabaka halinde kalmaması gerekiyor bence. Çünkü cam gibi bir şey oluşur orada. Deliklerden geçip alta inmesi lazım. Şu aralarındaki boşlukları da fırça yardımıyla boşaltmaya çalışıyorum. Her yerine iyice sürdüğüme emin oldum. Bu şekilde tamamını bu yüzeyin ve arka yüzeyini de yapacağım. Evet, haziranımızı tutkalladıktan sonra güzelce kuruttum. Şimdi son aşamasına geldik. Kesme aşamasına. Şimdi şöyle göstereyim. Önce size yaptığım şeyi ve maliyetini de tabii göstermek istiyorum. Ona göre fikriniz olsun. 62 santime 81 santim, 82 santim geliyor bu. Bunun haricinde deneme amaçlı dolap kapağı yapmak istedim. Farklı şeyler yapacağım daha sonra ama ona da resmini koyacağım. Onun ölçüleri de 27'ye 27. Bu ipten 2 tane yumak almıştım. Bu kadar kaldı. Yani yaklaşık bir yumak gitti ve bir de çeyrek diye düşünebiliriz. Şimdi en son aşamasında bunu çerçevesinden çıkaracağız. Tabii ben de bunu bu kadar büyük yapmamıştım daha önce ve o yaptığımda orada sabitti. Geçmeli şekilde bunu buradan makas yardımıyla çıkartacağım. Eğer makasla beceremezsem falçatayla deneyeceğim. Şuraya girmekte zorlanıyor, o yüzden biraz sert kalladığımız için. Bir de falçatayla deneyeyim. Hangisi daha kolay olursa. Evet, falçatayla daha kolay çıkıyor. Bunun maliyeti güncel fiyatlara göre değişebilir ama 90 TL 100 TL arası, ipi tutkalı dahil. Yani kenarlardan, desenlerin olmadığı yerlerden, şuralardan ayıracağız. Daha sonra nereye koyuyorsak düzeltiriz. O şekilde kullanırız. Evet, böyle koskocaman ve güzel bir haziranımız oldu. Üstelik de çok uygun fiyata. Dediğim gibi emsallerine baktım. 50'ye 100 ölçülerinde, yaklaşık bundan daha bile küçük olan şeyler 600 lira civarıydı.
Ama biz bunu 90-100 TL'ye mal ettik. Bunun üzerine isterseniz daha parlak istiyorsanız vernik atabilirsiniz. Atabiliriz daha doğrusu. Ben biraz daha böyle mat seviyorum. Daha doğal görünsün diye. Bence çok güzel oldu. Siz ne dersiniz? Bir cesaret. Sizler de yapabilirsiniz. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. İyi ya da kötü. Bir öneriniz varsa yazarsanız sevinirim. İzlenme sayıları dediğim gibi çok yüksek ama abone sayısı az. Yorum sayısı az. Kanalıma destek olursanız bu şekilde çok teşekkür ederim. İyi günler, esenlikler diliyorum herkese. Tekrar görüşmek üzere.